Evet arkadaşlar, bugün D2 Volvo Penta D2 40 beygir makinemizle alakalı genel bir servis yapmıştık. Su pompasının arkasında bir kaçak vardı. E, Orada kanallar zaman zaman keçeden dolayı bozulmalar yaptığı için kaçırma yapıyor. O kaçak gresle de çözülemeyince söküp komple dışarı çıkartarak içindeki keçeleri gerekli aksam değiştirdikten sonra tekrardan takmak için şu anda tekrardan başlıyoruz. Ondan sonra da makine start yapacağız. Evet arkadaşlar, görüldüğü gibi preslense de akıtma devam ediyor. Kapağımızı açtık. İmpelerimizi dışarı doğru alıyoruz. Kapattıktan sonra herhangi bir akıtma yok. Pompayı söktük. İçinde bir dişli var. Dişliyi çıkarttık. Bakın üzerinde 2 tane aslında gözüken O-ring var. Bunu komple içinde açıp üstten gözüktüğü gibi açıp tekerlek, mil ve içindeki bu yedek parçalar, impeller kit ile alakalı olan yedek parçalar. Bu numarayı kaydedin arkadaşlar. Bu numara üzerinden alımını yaparsınız. Sanayilerde bulunuyor. Her yerde bulabilirsiniz. Ama içinde bulunan boşluğa bir O-ring daha konulması uygun olur. Eski çıkan keçe, iç kısmı. İçinde bunun bir yay var. Ve mil üzerindeki diğer aksamlı parçalar. 2 tane rulman, keçe, Evet. alt plakası. Volvo Penta D2 40 serisi, içinden esas impeller yuvasının olduğu yer. Şurada gördüğümüz alan. Bu milin içerisinde iç kısımda bir takım O-ringler, keçe dediğimiz yine içinde yay olan bir lastik parça var. İmpeller olmadan motorun kalbi impeller aslında bir nevi. Arka tarafta dişliler. İçinde bunun bilye var. Bilyeleri var. Şimdi keçemizi koyduk, aslında içinden çıkarttık. Onu keçe dediğim parça şöyle. Bakın Volvo Penta için bunu sanayide de çok rahat bulabilirsiniz. Şu numara kodu üzerinden. 12247. Bu içeride de yine bir O-ring takılıyor. Şu anda burada da bir O-ring koydum açıkçası. Çünkü içindeki yay krom olmadığı için krom bir yay olması lazım. Bu keçe normalde şu araya şu şekilde girerek bu şekilde çakılıyor aslında. Sonra arada bir O-ringi daha var. Bu milin dip kısmı şu yatak. Burası açıldığı zaman da içinde 2 tane rulman, bilyeli rulman var. Yine birkaç ara bağlantı var. Şu kanallardan normalde, bu kanalda çoğu denizci arkadaşımız bilemeyebilir. Buradan zaman zaman damlatma yapıyor. Damlatma yaptırmasının sebebi de keçenin bozulmasından dolayı yapıyor. Şu anda içinde bir O-ring var. O-ring'i oraya biraz daha uzun zaman gitsin diye koydum. O-ring'i şimdi çıkartıp şunun dibine aslında koyacağım. Şu dip kısma görüyorsunuz. Bakın orada bir yuva var. O yuvanın içerisine oturacağım. Çünkü o yuvanın olduğu yer, şu yuvanın olduğu yer, kanalın olduğu yer, orada bir yay var. O geniş yay paslanmaması açısın. Aslında paslanmaz bir malzeme koymak lazım ama şu an tabii öyle bir imkan yok. Öyle bir şey de bulamadım. Mecburen bu O-ring'i tam oturduğu için onun içine fixlediğimizde daha uzun bize hizmet edecektir mutlaka. Bu keçeden sonra aslında şurada bilemiyorum, görebiliyor musunuz? Bir tırnak var. İçeri giriş bir tırnak var. Bu tırnağın olduğu yerde de aslında
bir conta daha var. Bir O-ring contası daha var. Hepsi birbiri üzerine yapılmış bir düzenek aslında. Şimdi bu O-ring'i de şu araya koyacağız ki o yay herhangi bir şekilde dayanımı biraz daha uzun olsun. Ona sanki tampon gibi olmuş olacak bir nevi. Şu içerideki gördüğünüz yuvanın olduğu yere bahsediyorum. Bunun üzerine impeyler, bildiğimiz kanatlı impeyler gelecek. Tabii şu da çok dikkat edilmesi gereken bir nokta. Bakın bu normalde bakır bir vida kullanılmış. Kanat bunun üstüne dönüyor. Ama bu zaman içerisinde boşalma yapabilir. Ve büyük bir tehlike aslında. Bunu da sıklıkla kontrol etmek lazım. Ya da yenilemek lazım. Evet, başlayalım. Evet, O-ring'i biraz yağladık ve içine doğru ittik. Şu anda gayet iyi bir şekilde keçenin iç kanalına oturdu. Keçenin iç kanalına oturduktan sonra dışarıda milin üzerinde, eğer görebiliyorsanız, biraz daha bir tane daha orada şey var. Bir lastik gibi var. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, bakın şunu arkadaki dişliği çevirdiğimde çok net görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir tane küçük conta var. O conta bu milin aslında üzerinde bir tırnak var. Tırnağın üzerinde geçik duruyor. Yani bu sistemi hiç açmadan da keçeyi buraya aslında takabilirsiniz. Şu aşağı arkadan bunu kanırta kanırta, bakın şurada siyah gözüken o keçe zaten. O keçenin altında da bir tane daha aslında bir yuvarlak siyah bir parça var. Onu yine size göstereceğim. Onun üzerinde keçe oturuyor. Keçenin üzerinde şu iç tarafta da gördüğünüz gibi milin hemen altında bir küçük O-ring daha var. Bunu buraya takarken su pompasını burada bir lastik var. Bu lastiği de üstünde muntazaman emin olun herhangi bir şey olup olmamasına. İçeride bakın bir dişli kısmı var. Dişli yatak. Hepsi buradan. Motor döndükçe aslında yağlama yapıyor bu aralara. Motorcu arkadaşlar da o şekilde motor Volvo mu Penta serviste aynı şekilde aynı şeyi söylemişti. Bunu içeri doğru yerleştirdikten sonra 4 tane cıvatasıyla 12'lik yavaş yavaş sıkıştırıyoruz. Çok fazla sıkıştırmadan daha sonra da kontrol edeceğiz. Arkasından impeller takıp makineyi çalıştıracağız. Arkadaki dişlerin birbirine yanaşmasına dikkat etmek gerekiyor. Bu milden biraz tornavidayı sağa sola döndürerek dişleri birbirine üstüne oturtabiliyorsunuz. İmpeylerin olduğu kovan. Tabii ki burada sistem arkada spiratörden gelen tuzlu suyun ilk girdiği nokta. Daha sonra da yukarı doğru sifona doğru çıkan. Ondan sonra da eşanjör grubunun içerisine doğru giren sistem bu şekilde. İmpeyler lastiği olduğu kovan şu kovan. Tabii içinde bir sürü parçalar var. Arka bölümde akıtma olduğu için, alt taraflarda akıtmalar olduğu için pompayı şu 4 ağızdan söküp dışarı almıştık. Şimdi bu cıvataların arkalarında kendilerinin zaten yerleri var. Sabit somun yuvaları var. Önce biraz elle boşluğunu alıp ondan sonra da sıkıştıracağız. Kullanacağınız anahtar 10'luk anahtarla önce bir boşluğunu aldık. Şu an arkada tabii ki bir ince O-ring olduğu için
Burada güç uygulamanıza gerek yok. Çok tatlı bir sıkılıkta olsa dört tarafı yeterli. Yoksa arkadaki conta ezilir. Evet, şimdi yeni impelerimizi kovanımıza takacağız. Kovana takarken içerideki borularda su şu anda olmadığı için bu impelerin olduğu yatağın içerisine, bakın burada şu anda hortumda su yok. Yukarıda da su yok. Ama aslında imkan varsa yani birazcık borulara su konulabilir. Çünkü belki yarım dakikaya yakın su olmakta zorlanabileceği için genellikle şöyle bir impeller için çok içinde sıvı şeffaf böyle bir yağlayıcı madde oluyor genellikle impeller kutuların içerisinde. Onunla çok kolaycık bunu yağlayabilme şansı var. Zaten bakın hemen bant atmış olmama rağmen yine de bayağı bir şey vermiş. Yağ çıkmış dışarıya. Yani tavsiye edilen yağ bu olduğu için iyicine her yerini, arkasından da impeylerin her yerini yağlıyoruz. Kanatlarını, etrafını. Bunun maksadı içeride yağsız dönüp de impeylerin yanmasını engellemek için. Bu makinamız Volvo Penta. Şöyle numarayı da göstereyim size. İmpeller numarası. Bu numaraya göre de alınabilir ya da tedarik edebilirsiniz. Bakın 35 85 6 68 numarası. Bunun ne tarafa doğru, yani böyle olmasının bir mahiyeti yok. Sadece bir dönüş yönü var. O dönüş yönüne göre takılması icap ediyor. Yine şöyle bir son kontrol yapmakta fayda var arkadaşlar. Bakın kanalın üzerindeki contayı görüyor musunuz? Küçük O-ring. O olması gereken yerde şu an duruyor. Onun oturacağı yerde zaten impeylerin üstündeki olan şu oyuk. Şu an her şey normal gözüküyor. Evet, impeylerimizi de takarken soldan sağ tarafa doğru döndürerek takıyoruz arkadaşlar. Soldan sağ tarafa doğru. Tabii şu bazılarında vidalı oluyor. Bu böyle sabit yapılmış, çıkılmış. Şu çubuk şuradaki kanala oturacak. Çok rahat sizler de değiştirebilirsiniz. Evet, soldan sağ tarafa doğru. Tas tamam, hepsini oturttuk. Evet, impeylerin dış kapakları, etrafındaki olan vidalar düz vida oluyor genellikle. Hangi yönlü olduğunu iyicene tespit edip şu dar kenar, şöyle geniş kenar şeklinde. Ama bunu yaparken arada çok incecik bir kağıt conta var. O kağıt contayı bunun üzerine uygun pozisyonda yerleştirip alttan vidalı şaşırtmacı olarak koyup ondan sonra buraya koymanız yavaş yavaş daha sağlıklı olur. Kağıt contalar şöyle zar gibi incecik bir malzeme aslında. Şöyle şaşırtmalı gibi yaparsanız, zar gibi, atlatmalı gibi, o zaman kapağı koyarken daha rahat edebilirsiniz. Buradaki yuvalar, diğerleri de birbirinin üzerine daha rahat oturacaktır. Düz ağızlı bir tornavidayla elinizde, arkası kötü olduğu için yavaş yavaş boşluğunu alırsınız. Daha sonra da diğer şu 3 vidaya koyup tatlı sıkıştıracağız. Sonra da sıkıştıracağız.
Evet, borularımızı bağlıyoruz. Her zaman borularda şaşırtmalı ters kelepçeyi de unutmayalım arkadaşlar. Şimdi de üst boruyu bağlayacağız. Sistem şu anda kapattık tamamen. Vanalarımızı açtık. Birazdan start vereceğiz.